Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Bugün sizlere un helvası hazırlayacağım. Un helvası bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Sevinçli günlerimizde, kandil günlerimizde, sonra acılı günlerimizde hep yanımızda olan bir helva. Un helvası hazırlayacağım. Un helvasında neler gerekli? Gerekli olan malzemeleri sayacağım. Kolay bir yöntemle hazırlamak istiyorum. Sevgili seyircilerim, 200 mililitrelik bardak ile ölçüleri vereceğim ki tam ölçü olsun. Kafanız karışmasın. Güzel güzel helvanızı, istediğiniz helvayı hazırlayabilin istiyorum. Şimdi 3'er bardak üzerinden gideceğim sevgili seyircilerim. 3 su bardağı un, 110 gram geliyor. Her bardak un ölçümüz. Tepeleme doldurursak 120, 125 civarında geliyor. Böyle normal seviyede olduğu zaman 110 gram geliyor. 330 gram burada unumuz var. 3 su bardağı toz şeker, her bardak 170 ile 180 gram arasında geliyor. 3 su bardağı da suyumuz var. 1 su bardağı yine aynı ölçülerde ayçiçek yağı, 100 gram da tereyağı var. Oktay Hoca, ben daha az miktarda hazırlamak istiyorum derseniz mutfakta çareler tükenmez. O zaman birer bardak ölçüsüyle hemen sizlerle paylaşayım. Sevgili seyircilerim, şöyle alayım. Ölçü şu şekilde gerçekleşiyor. Bakın şöyle. Şeker, un, su. Buraya bir kaşık tereyağı koyacaksınız ve bir su bardağı ayçiçek yağının 1/3'ünü koyduğunuz zaman bir ölçü oluyor. 2 ölçü yaparsanız 2'şer bardağı çıkartıyorsunuz. Tamamen kolay olsun ki anlaşılır olsun istiyorum sevgili seyircilerim. 3 bardak un ile hazırladığınızda aile boyu güzel güzel ev yapımı un helvası yemiş olacaksınız. Hem de komşularınıza da ikram etmiş olursunuz. Güzel olur. Çünkü kandillerde özellikle un kavrulurken evinizden komşularınıza kadar kokusu gider sevgili seyirciler. Komşu hakkıdır. Onlara da ikram etmekte fayda var. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Un helvasını hazırlarken mutlaka dualarımızı yapalım, okuyalım, İhlas-ı Şeriflerimizi okuyalım. O güzel niyetlerle dualar eşliğinde yapalım ki hem de yiyenlere şifa olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyor ve önce hemen bir bardak ayçiçek yağını tenceremizin içine alıyoruz. Evet, yağımızı döktük. Bismillahirrahmanirrahim. Son damlasına kadar alıyorum. Ocağımızın altını yakmış mıyım? Evet, yakmışım. 3 su bardağı un geliyor. Sevgili seyircilerim, 330 gram. Burası gramaj olarak da soran seyircilerim için söylüyorum. Evet, 3. bardak unu da döküyorum. Evet, şimdi sevgili seyircilerim, 100 gram tereyağı var. Tereyağını şimdi vermiyorum. Onu biraz daha ilerleyen zamanda vereceğim. Çünkü neden vermiyorum? Tereyağı uzun süre un kavrulduğu için o kavrulma esnasındaki süreye dayanamaz. Yanıksı bir kokusu olur. Ondan dolayı söylüyorum. Şöyle bir 20 dakika kadar, bilemediniz 25 dakika kadar kavurduktan sonra tereyağını vereceğim ki işte mis gibi buram buram tereyağı kokusu eşliğinde un helvası tarifi geliyor Oktay Usta'dan. Birazdan şerbeti hazırlayacağım. Şimdi unu kavurmaya başlıyorum. Kısık ateşte. Sevgili seyircilerim, şu anda saatime bakıyorum. 20 dakika süre geçti. Kaşık ile karıştırarak sürekli kavuruyorum. Ocağın neresinde? Ocağın orta boy bölümünde, en düşük ısıda sevgili seyircilerim. Sürekli ama karıştırarak kavuruyoruz helvamızı. 20. dakikaya geldiğinde bakın hafif bir renk aldı. Daha henüz tereyağını koymadım. Öncesi biraz daha karıştırmak zordu. Ama giderek kavrulunca daha kendini bırakmaya başladı. Şimdi tereyağını veriyorum. 100 gram tereyağı geliyor. Bu yöntemle yaparsanız tereyağı yanmamış olur. Şimdi karıştırması daha kolay olacak bakın. Köpük köpük olup daha rahat kavrulacak ve hızlıca renk alacak buradan sonra sevgili seyircilerim. Dualarımı okudum. İhlas-ı Şeriflerimi, güzel niyetlerimi yaptım. Yiyenlere şifa olsun. Benim elim değil Fatıma anamızın eli diyerek de kavurabilirsiniz. Çok güzel olur sevgili seyircilerim. Bakın köpük köpük şu anda kavruluyor. Hemen şerbetine geçiyorum. Şerbetinde de 3 bardak su sevgili seyircilerim. 3 bardak da şeker gelecek buraya. Birebir ölçü. Bardak ölçülerimiz 200 mililitre.
Açıklamalar bölümüne de malzeme listesini yazarım sevgili seyircilerim. Bak şimdi tereyağını verdikten sonra karıştırmak da kolay oldu. O 20 dakika biraz zor oluyor. Ama sağlık açısından da ve güzel lezzet açısından da bu önemli. Ondan dolayı sevgili seyircilerim önce sıvı yağla kavurdum. Sonrasında tereyağını verdiğimde güzel böyle şu anda mis gibi bir tereyağı kokusu da geldi mutfağımızda kıymetli seyircilerim. Evet şimdi hemen şurada şekeri de eriteyim. Bir taşım kaynayacak ve kapatacağım hemen bunun altını. Şerbet uzun uzun kaynamasına gerek yok. Sadece şeker erisin, kaynasın. Hemen ocağın ateşini kapatacağım. Bakın renk giderek güzelleşiyor. Sevgiyle kavuruyorum un helvasını sizler için sevgili seyircilerim. An ve an paylaşacağım. Şu an 25. dakikaya geldik. Süreyi de paylaşıyorum sizlerle. Sevgili seyircilerim, şu anda helvamızın 30. dakikadayız. 30. dakikada aldığı rengi görüyoruz. 20. dakikada tereyağını koymuştuk. Videoyu tam sonuna kadar izlerseniz başından sonuna kadar tüm detayları ile birlikte orijinal bir un helvasının tarifini sizlerle paylaşmış oluyorum. Sevgili seyircilerim. Şimdi burada şu anki renge baktığınız zaman karamel sos gibi duruyor görseli. Şimdi açık renk sevenler böyle 30. dakikada o civarlarda şerbetini koyabilirsiniz. Ama biraz daha bunun renk alması gerekiyor. Un helvası biraz daha koyu renkli olur. Tereyağını 20. dakikadan sonra koymuştuk. Püf noktası çok önemlidir. Çünkü tereyağının da yanmaması gerekiyor. Baştan koyarsanız dayanamaz, yanar çünkü yağ. Yanık kokusu olur. Ondan dolayı söylüyorum. Evet şimdi 30. dakikada şerbetim bir taşım kaynadı ve kapattım. Şu anda ne zaman şerbeti koyduk ocağa? 20. dakikadan sonra hemen koyduk, kaynattık sevgili seyircilerim ve soğumaya bıraktık. Yani ilk sıcaklığı çıksın. Evet hemen saate bakıyorum ama az bir süresi kaldı buranın şerbetiyle buluşması için. Tam kaçıncı dakikada buluştuğunu da sizlerle paylaşacağım. Sevgili seyircilerim, 35. dakikada ocağın ateşini kapattım. Şu an 40. dakikaya geldik. 5 dakikada böyle ağırdan sürekli karıştırıyoruz. Hiç bırakmıyoruz. Şimdi daha koyu renkli seviyorsanız bir 5 dakika daha kavurun. Ama ben bu renk gayet güzel, böyle karamel renginde. Ondan dolayı şerbetini vereceğim sevgili seyircilerim. Koyu renkli sevenler 5 dakika daha kavursunlar. Ama her ocak farklı olabilir, verdiğim süreden dolayı söylüyorum. Kontrol sizin elinizde olmalı daima sevgili seyircilerim. Evet şimdi şerbetini verme vakti geldi. 5 dakika kapatmıştım. Şerbet kaynatıldı ve hemen ocağın ateşi kapatıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Döküyorum şimdi. Şerbetini veriyorum. Sevgili seyircilerim. Şimdi burada son damlasına kadar verdikten sonra hızlıca karıştırıyorum ve ocağın altını tekrar yakıyorum. Tekrar kısıkta yakıyorum ama hiç başından ayrılmayalım. Sürekli karıştıralım ki içinde topakçıklar olmasın diye söylüyorum. Şöyle hızlıca hemen karıştırıyoruz. Ocağın altı ateşi yanık, kısık ateşte ve karıştırıyorum. Şimdi çok hızlı bir şekilde şerbetini çekecektir sevgili seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun inşallah diyoruz sevgili seyircilerim. Bir taşım kaynar kaynamaz kapatacağız. Çok uzun süre kaynatmayalım. Çok kuru olur bu defa. Bir de yerken püf noktası ilk sıcaklığı çıkmış, ılık hale geldiği zaman çok güzel olur. Un helvasının yenilmesi kıymetli seyircileri. Sevgili seyircilerim şu anda helvamız kaynamaya başladı. Böyle bakın şu anda kaynadı tam. Şöyle bir hızlıca karıştırın, topakçıklar olmasın ama üzerinize gelmesin. Aman dikkat edin. Allah korusun çok yakar. Yüksek ısıya sahiptir. Anında elinizi yakabilir. Ondan dolayı söylüyorum. Bak kıvama gelir gelmez kapatacağım. Bakın şu anda kıvama geldi. Oklu Usta kaç. Kaç. Bakın topakçıklar geldi. Hemen kapağını kapatıyorum.
5 dakika demlendiriyor ve servis vakti diyorum. Sevgili seyircilerim, un helvamızın rengi gayet güzel oldu. Tüm detaylarıyla sizlerle paylaştım. Bir kase içine önce ıslattım, suyla doldurdum. İlk sıcaklığı çıkar çıkmaz ters çevirdim. Sonra da kaşığı suya batırıp şöyle tatlı kaşığının uç kısmı ile motifler verdim sevgili seyircilerim. En önemli özelliği, bunu yerken sıcak sıcak, yani ılık haliyle yerseniz çok güzel olur sevgili seyircilerim. Evet, şimdi üzerine de birazcık da yeşil fıstık serpersek güzel olur. Şöyle şuraya. Hafiften de şuralara şöyle bir fıstık veriyorum. Sevgili seyircilerim, umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Tüm detaylarıyla bir un helvasının tarifini sizlerle paylaşmış bulunuyorum. Canlı yayınımda da pekmezlisini hazırladım. Pekmezli un helvası tarifi isteyen seyirciler için canlı yayın YouTube bölümünden tarifime ulaşabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Güzel bir helva oldu. İnşallah faydalı olmuşumdur. Yarın akşam sevgili seyircilerim Berat gecesi. Rabbim inşallah hepimize günahlarımızdan beraat etmeyi nasip etsin. Günahlarımızdan temizlenip Ramazan-ı Şerif ayına kavuşmuş olalım. Dua edeceğim sizler için. Dua bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.